Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilmeklerimizi alarak başlayalım. İpimi şöyle 2 kat yaptım. Alttaki kullanacağım ipi 2 kat yaptım. Şöyle şu şekilde şişime doladıktan sonra şöyle geçirdim ve sıkıştırdım ipimi. Burada ilk ilmeğimizi çıkarmış olduk. Şu şekilde bakın. Şu 2 kat olan ilmeğim altta kalacak. Diğer ilmeğim üstte tekli olan. Şu şekilde parmağıma doladım, ilmeğimi aldım. Bakın. İkinci ilmeğimi de iç taraftan şöyle parmağıma doladıktan sonra iç taraftan girerek aldım. Yani bir dıştan şu şekilde bir içten gireceğim. Böyle ilmeklerimizi tamamlayalım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 2 ve 2'nin katları yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Evet, şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Bakayım hemen kaç ilmeğim var. Şunu ayrı tutuyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, 16 ilmek yaptı. Şunun ikisini bir alacağım. Bu kenar daha düzgün dursun diye. Onun için bu ilk ilmeği saymadım. Şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde çıkardıktan sonra. Şöyle kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bura benim örgümün arka yüzü olacak. Lastik yapacağım. Haroşa lastik yapacağım için ters örüyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kaç sıra lastik yapmak istiyorsanız bu şekilde devam edeceksiniz. Yani burada ilk sıra ters örmem gerekiyor. Çünkü diğer taraf düz. Örgümün düzü. Ters örerek o tarafta daha güzel görüntüsü olacak. Bakın şöyle. Yani ters örerek başlıyoruz. Ben normalde haroşa lastiklerimi düz örerek yapıyorum. Ama alt başlangıcını bu şekilde yaptığım için pardon buradaki ilmeğimin ikisini bir alıyorum bakın. Daha düzgün dursun diye zaten bir ilmek fazlalığım vardı. 2 ilmeğimi bir aldım. Kenar ilmeğimi ördüm o ilk sırada. Daha sonra bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Birkaç sıra böyle tamamladıktan sonra modelimizi kuracağız. Yani haroşa lastik yapıyoruz. Alt başlangıcı 2 kat ip kullandım. Evet, lastiğimi tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Bu taraf arka yüzü. Örgünüz bittikten sonra daha sonra bu alt iplerini de tığla şöyle ilmeklerin arasından geçirerek gizleyin, ucunu da kesersiniz. Her ikisini de o şekilde gizleyeceksiniz arka tarafta. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim.
Kenar ilmeğini de düz örüyorum ben. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Düz örüyorum şimdi. 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıraya geçince ters öreceğiz. Daha sonra farklı işlemimiz var. 5 ve 6. sırada. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Ben ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Size farklı gelebilir ama sonuç daha güzel oluyor. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Bunu çok soran oluyor yorumlarda. Arada bir böyle bunu cevaplıyorum. Evet, 4 sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim düz örerek. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği alarak düz örüyorum. Benim ilmek yönlerim doğru olduğu için çevirmeden örüyorum. Yani sola doğru keseceksiniz 2 ilmeği düz örerek. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Sizin ilmek yönünüz nasılsa o şekilde yapacaksınız. Benimkiler bakın düz geliyor zaten. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi ikişer ikişer alarak düz ördüm ve aralarda birer tane artırma yaptım. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği kestim. Artırma, 2 ilmeği kestim. Sıra sonunda 2 ilmeği kestikten sonra artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada da artırma yaparsanız ilmek sayınız artar. Buna dikkat edelim. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önde bir ters ilmeğim, arkada şu artırma yaptığım ajurlu ilmeğim. 5. sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde alarak yine düz örüyorum. Bakın 5. sırada yaptığım işlemin aynısı. Önce bir artırma, daha sonra bu 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi beraber aldım, sola doğru düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önde şu ters olan ilmeğim, arkadaki ajurlu ilmeğim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu ilmeğe gelince bakın, bu ters ilmeğe. Önce bir artırma yapalım. Daha sonra 2 ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örelim ve sola doğru keselim. Bir artırma, son kalan 2 ilmeğimi de aynı şekilde aldım ve düz ördüm, sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada da artırma yapmadım. Çünkü sıra başında yapmıştım. Sıra sonunda yapmayacağız. Evet, modeli bir kez kurduk. Modelimiz şöyle. Bakın. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. 1. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle hızlı örüyorum çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde. İlmek sayım az olduğu için videoyu kesmeden devam ettim. Bir sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kenar ilmeklerinizde ister ters örün, ister düz örün. Eliniz nasıl alışıksa o şekilde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Benimki bakın ilmek yönüme göre düz geliyor. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. İpimi şöyle ilmeğimi yani arka taraftan aldım. Örmeden aldım yani arka taraftan. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sırayı tamamladık. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek dördüncü sırayı da tamamlıyoruz. Daha sonra da aynı işlemi 5. sıra ve 6. sıra arka yüzünde yapacağız. Modelimiz bu kadar. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani sola doğru kestim. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Önce artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. 5. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, son 2 ilmeği de ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında artırmayla başladığım için sıra sonunda kesmeyle bitirdim. Artırma yapmıyorum sıra sonunda. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma. Bakın öndeki ters ilmeğim, arkadaki şu artırma olan ajur ilmeğim. İkisini bir aldım. Sola doğru kestim düz örerek. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Artırmayla başladım yine. Aynı 5. sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyorum. Yine düz örerek kesmelerimizi yapıyoruz. Evet, son 2 ilmeğim kalmıştı. Burada bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek kestim sola doğru. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Artırma yapmadım burada. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Gayet güzel, zarif bir model. Altına da istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bu modelde. Bir parçada daha önce hazırladım. Bakın yine aynı lastiği kullandım. Burada üzerine 2 diş haroşa lastik geldi. Burada 4 diş.
Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın bunu da yelek önü olarak düşünün. Bunun herhangi bir yaş, beden ölçüsü yok. Ben tamamen örnek parça olarak başladım. Şişimde 48 ilmeğim var burada. 7 ilmek ön patına kullandım. Şöyle ön patına. Diğerlerini de örnek kısmına kullandım. Bir ilmek kenar ilmeği eklemiş oldum burada. Yani bu şekilde yaparsanız model kısmını 2 ve 2'nin katları artı 1 olarak ayarlayacaksınız. Çünkü diğer kenar ilmeği burada bu kenar lastikten gittiği için sadece bu tarafını hesaplayacaksınız. Burada da istediğiniz sayıda kenar lastiğini bırakabilirsiniz. Ben 7 ilmek kullandım. İster 8, 9, 6 da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yaparsınız. Bunun gibi başlarsanız lastiği haroşa lastikle devam edersiniz. Çünkü devamı bakın şöyle. Altını nasıl lastik yaparsanız kenar patını yani lastiğini de aynı şekilde devam edin. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Model gayet güzel, zarif, yapımı kolay modellerden. Herkesin yapabileceği yani yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle bırakayım. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.